Şu anda arkamda duran Burç Khalife dünyanın en uzun binası. 828 metre ve tam 164 kattan oluşmakta arkadaşlar. Arkamızda gördüğümüz yer dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli. Evet arkadaşlar, işte burada karşınızda dünyanın en büyük akvaryum. 33 bin tane canlı var. 51 milyon litrelik su kapasitesine sahip. Yani buraya söylenebilecek en güzel kelime bu Dubai, Abu Dhabi ikisinden bahsediyorum. Yapay bir cennet. Burada da böyle insanlar oturmuşlar güzelce. Yemeğini yiyorlar. İşte karşınızda 828 metrelik Burç Khalife arkadaşlar. Dünyanın en büyük binası. İşte geldik. Enlerin şehrine geldik. En büyük akvaryum, dünyanın en büyük binası. İşte dünyanın en büyük akvaryumu, dünyanın en büyük su gösterisi, en büyük palmiyesi. Evet, şeriatla yönetiliyor. Birçok kural var ama sadece kağıt üzerinde var. Olay bu arkadaşlar. Şimdi size buranın en güzel olayı bu. Burç El Arab. Bir tadına bakacağım binip. İnanılmaz ya. Gerçekten akıl işi değil ya. Adamlarda gerçekten vizyon var. Güzel bir alan yapmışlar. Herkese Basra'dan günaydınlar arkadaşlar. Dubai turumuz başlıyor. Şimdi Basra'dan Dubai'ye giderken nasıl bir sistem olduğunu size göstermeye çalışacağım. Böyle bir bizim şirket güvenlik firmasını tutuyor. Onlar bizi başka bir arabaya aktarıyor falan. Ondan bahsedeceğim. Sonra havalimanını falan gösterip geçeceğim. Havalimanı böyle gördüğünüz gibi. Eski bir havalimanı arkadaşlar, çok yeni değil. Burada da mesela böyle bir kardeşim var, sağ olsun beni buraya kadar getirdi. Bizim güvenlik firması onlarla anlaşıyor. Onlar da bizi Habibi şükran. Thank you very much for everything. Thank you. No need to wait. İşte böyle gördüğünüz gibi diğer arabalar expat olanları, hani yurt dışında yaşayanları falan, hani bazı güvenlik sebeplerinden dolayı başka şirketlere veriyorlar. Onlar da alıp buraya kadar getiriyorlar. Şimdi ben de buradan şöyle göstereyim size. Basra Havalimanı yazıyor yukarıda. Buradan içeri girip Dubai'ye uçuş yapacağım. Şimdi güvenlikten geçtim. Irak'ta insanlar çok kibar arkadaşlar. Sürekli size bir nezaket, böyle rahat davranıyorlar. Sizin de hoşunuza gidiyor bu. Güvenlikten falan geçerken sağ olsun güvenlikler falan çok yardımcı oldular. Şimdi burada da inanmıyorum bir problem olacağını, Irak'ta özellikle. İnsanlar acayip misafirperver. Şöyle arkamdan da Basra Havalimanı'nı size göstermiş olayım. Buradan da check-in yapıp şimdi Fly Dubai ile beraber Dubai'ye uçacağım. Arkadaşlar şu an uluslararası Dubai Havalimanı'ndayım. Burada iner inmez şöyle havalimanında pasaport kontrolünü geçtikten sonra size şöyle bir şey veriyorlar. 10 GB internet. Bunu bir gün içerisinde kullanabiliyorsun. İşte Dubai böyle bir yer. Hani geldiğiniz zaman yok burada şey yapacağım, interneti nereden alacağım gibi durumlar söz konusu değil. Burası o konuda süper. Kesinlikle güvendesiniz. Müthiş bir yer. Çok da güzel bir havalimanı yapmışlar. Ben daha önce geldiğimde Abu Dhabi'ye inmiştim. Burası Abu Dhabi'den de çok daha büyük duruyor. Etraf güzel. Arkamdan görebiliyorsunuzdur. İşte geldik. Enlerin şehrine geldik. En büyük akvaryum, dünyanın en büyük binası, işte dünyanın en büyük akvaryumu, dünyanın en büyük su gösterisi, en büyük palmiyesi. İşte thank you. Böyle bir müthiş bir yere geldik. Şimdi bakalım nelerle karşılaşacağız. Gelip göreceğiz ve sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar, şimdi başıma bir olay geldi, size onu anlatacağım. Ben bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ikinci kez geldiğim için benim QR koduyla geçebilme şansım var dediler. Ben de QR koduyla geçtim. Geçince bana şu 10 GB ücretsiz interneti vermediler. Ben oradan rica ettim, bana ondan sonra verdiler. Ama o benim aldığım başka bir kızın adına, Maria diye bir kızın. Ben de onu kullanabilmem için kızın doğum tarihini girmem gerekiyormuş. Giremedim. Neyse döndüm geldim, bu arkada şeyler var. Bakın Etisalat var, işte Virgin var, arada bir tane daha var. Buradan 199 dirheme limitsiz internet, işte bilmem kaç dakika bilmem ne konuşma, international falan filan, böyle size onun ekrana bilgilerini koyarım zaten, bak görürsünüz. Pahalı mı pahalı ama yapacak bir şey yok. Bir haftalığına aldım bunu. Zaten bir hafta sonra buradan gideceğim. Böyle bir durum oldu başıma. Gelmişken size de bunu anlatayım. Yani gelirseniz mutlaka orada alın. QR kodunuz varsa size vermeyebilirler arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Yani baktınız ki sıra çok yok, QR koduyla geçmeyin, direkt kaşe vursunlar pasaportunuza. O şekilde çok daha iyi olur. Bu da benden size bir bilgi. Böyle havalimanının içerisine çok güzel yerler yapmışlar, böyle palmiyeler. Çıkıyorsunuz, 3 terminal var. Terminal 1, 2, 3. Ben şu an 3'teyim. Böyle taksiler falan filan var, VIP'ler. Ben araba kiraladım.
Buradan girip kiralamış olduğum arabayı alacağım şimdi arkadaşlar. Dubai'de bildiğiniz üzere arkadaşlar çok fazla lüks araba var. Araba fiyatları ucuz, bizim ülkedeki gibi değil. Dubai'de zaten insanların en çok Dubai'ye gelmesinin sebebi de burada vergi olmaması. Burası vergi cenneti. Yani eskiden hiç vergi yokmuş. Sonradan bu vergiyi %5'e çıkarmışlar, KDV vergisini. O kadar. Ya o yüzden arabalar bilmem hemen hemen birçok şey çok ucuz. Ben de burada bir araba kiraladım. Hani araba kiralamışken de biraz dedim şöyle spor bir araba kiralayalım. Şimdi size bir göstereceğim. Bakalım nasılmış. Kiraladığım araba bu arkadaşlar. 5 günlüğüne 340 dolar verdim. Chevrolet Camaro. Şöyle bir çalıştıralım. Araba çok güzel duruyor arkadaşlar. Daha binmedim. Güçlü bir motoru var falan filan dediler. Bir tadına bakacağım binip. Sizlere içinde göstereyim. Tek kapı. Fena durmuyor. Arkadaşlar şimdi Burj Khalifa'ya yaklaşık böyle 20-25 dakika arabayla uzaklıkta bir yer kiraladım Airbnb'den ama müthiş. Bu bizim girişimiz. Şu sağ tarafta şöyle güzel bir dolabımız var. İçine böyle suları falan da koymuşlar. İşte burada kahvemiz falan filan var. Bunlar ücretsiz. Burada fırınımız, ocağımız. Burada şöyle çok güzel bir masa, yemek masası, bardaklar falan. Şöyle bizi bir kanepe, işte burada televizyon, burada arkadaşlar Netflix falan filan hepsi ücretsiz. Bakın yine orada su var, peçete falan var. Çok çok güzel bir bina. Bu da şöyle size göstereyim. Şimdi bir havuza gireceğim. Orada da insanlar yüzüyorlar. Buranın arkadaşlar günlüğü 100 dolar. 120 dolar civarında. Tabii size şöyle söyleyebilirim. Hani ne kadar erken ayarlarsanız o kadar iyi. Ondan sonra burada böyle çamaşır makinamız, ütümüz vesaire. Burada beni görüyorsunuz. Merhabalar. İşte burada şöyle temiz bir banyomuz, tuvaletimiz. Burada da diğer yatak odası arkadaşlar. Asıl yatak odası burası. King Cravat dedikleri yer var ya. İşte öyle. Bence güzel. Günlük ben yani kaça kiraladım? Bana 120 dolara falan geldi günlük. Merkeze yakın sıfır bir yer. Sahibi de çok iyi. Airbnb'den belki 17 tane şey var. Dairesi falan var. Böyle kiralıyormuş. Çok kibar, çok nazik de bir hanımefendi. Hemen mesaj atıyor, dönüyor, ilgileniyor. Buraya geldim, dışarıda aracı park ederken bir problem oldu. Hemen çözdüler. Ya problem dediğim benden kaynaklı. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hani orada tuşa basmam falan filan gerekiyormuş. Yani arkadaşlar Burj El Arab bile görünüyor ya. Abi ben bunu bilmiyordum ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burj El Arab karşıda abi. Burj El Arab dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli. Ya burası öyle bir yer ki göreceksiniz ya, neler neler anlatacağım, neler neler size göstereceğim. Şimdi hava güneş varken hemen bir havuza gireyim. Çoktandır havuza girmiyorum. Oradan devam ederiz. Arkadaşlar havuza girdim, biraz yüzdüm. Suyu soğuk sanıyordum. Burada güvenlik bir arkadaş var ve onun yanında bir tane de şey var. Can kurtaran var. Su 31 derece dedi. Şaşırdım ya. Size şöyle etrafı göstereyim. Bu bizim havuzumuz. Şu benim kaldığım oda şurada arkadaşlar. Hemen 3. kat. Bu suyun sıcaklığı arkadaşlar 31 derece. İşte şurada tenisiniz, menisiniz var. Efsane bir yer yapmışlar. Yani Türkiye'de tatil yapmaktansa gelip burada tatil yapmak efsane arkadaşlar. Araba kiralıyorsun. Abi Camaro kiraladım. 2022 model mi? 2023 model mi ne? Araba gaza bastıkça şaha kalkıyor ya. Hani bağırıyor bildiğin. Zaten onun da videosunu çekeceğim. Onu da yükleyeceğim. Onu da izleyeceksiniz. Efsane yapmışlar. Bu paralara falan müthiş. Çok lüks yaşamak istersen lüks de var arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Ama ben ucuz takılayım. Hani benim otelim günlük 50 dolar olsun diyorsan ona da bulabilirsin. Ama atıyorum merkeze 20 dakika değil de 40 dakika olur. Ama merkeze metro ile falan filan her türlü gidebilirsin. Araba kiralamak zorunda değiliz. Taksiler falan var. Ama ben taksi kiralamak istemiyorum. Çünkü daha önce taksi kiraladığımda şöyle bir durum yaşadım. Abi iniyorsun, biniyorsun, taksi 10 dolar, 15 dolar.
bu civarlarda fiyatlar biçiyorlar. Ben de baktım çok abi. Dedim ki zaten günlük boş arabalar var mesela, böyle atıyorum Chevrolet'in, Nissan'ın, Toyota'nın falan günlük 19-20 dolara araç bile var arkadaşlar. Ben bu arabayı kaça kiraladım? Günlüğü 57 dolara geldi bana. Chevrolet Camaro arkadaşlar. Tek kapı. Müthiş bir canavar araba. Sevgili dostlar, şu anda Medinat Cümeyra'dayım. Şimdi burada şu Burj El Arab var ya, Burj El Arab'ın en güzel manzarası burada. O yüzden buraya geldim. Şimdi size Burj El Arab'ı göstereceğim. Ama oraya giderken böyle güzel de bir yer yapmışlar. Şöyle sizlere göstereyim. Güzel bir alışveriş merkezi. Burada dünyaca ünlü birçok markayı bulabilirsiniz. İşte Balmain'dan, işte all original, right? Yani bak, Tom Ford'lar burada, Prada'lar burada. Dünyanın enleri burada arkadaşlar. En. Müthiş bir yer yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Şu ortama baksanıza. İnanılmaz. Bazı yerlerde çekim yapmayı durduruyorum. Hani burada çekim yapmak normalde yasak arkadaşlar. O yüzden durduruyorum. Çünkü bir ceza meza yeriz. Başımız belaya girer. Burada inanılmaz cezalar var. Atıyorum bir trafik cezası, en küçük trafik cezası 500-600 dolardan başlıyormuş. Ama çok ciddi rakamlar. Ben de gelmişken ceza yemeden gitmek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel yapmışlar. İşte Dubai, Abu Dhabi dediğiniz zaman bunlar insanın aklına geliyor. Gerçekten gelip görmek lazım arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. E-vize ile çok çabuk gelebiliyorsunuz. E-vizeyi almak da çok zor değil. Türk vatandaşlarına falan vize çok çabuk çıkıyor. Vizenizi aldıktan sonra uçağınızı alıyorsunuz. Aktarmasız bir şekilde direkt Dubai'ye, İstanbul'dan gelebilirsiniz. Yani burada ucuza da takılabilirsiniz, pahalıya da takılabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Bunun kararını siz vereceksiniz. Şuradan bir dışarı çıkayım. O manzara burada mı acaba? Burj El Arab'a doğru gidiyorum. Burj El Arab. Bakalım neredeymiş. Şimdi bir sorayım. Vizenizi alın. Vizenizi aldıktan sonra buraya gelmek çok zor değil arkadaşlar. Vize almak da çok zor değil. Yani biletinizi erkenden aldığınız zaman ucuza gelecektir. Benim kalmış olduğum oteli gördünüz, yeri gördünüz, kiralamış olduğum aracı gördünüz. Yani bunlar bilmiyorum, yapılamayacak şeyler değil. Yani aynı paraya Türkiye'de de takılamayabilirsiniz yani. Bilmiyorum. Olay bu arkadaşlar. Şimdi size buranın en güzel olayı bu. Burj El Arab. Manzara bu. Geldiğiniz zaman ücretsiz yapılabilecek aktiviteler arasında en iyi duran yer burası. Burada da böyle insanlar resimlerini çekiyorlar. Kimisi burada manzarada yemeğini yiyor. Çok güzel bir yer yapmışlar ya, müthiş. Buyurun bakın arkadaşlar. Yani böyle bir yere oturduğunuz zaman 400-500 dolarla çıkarsınız. Burası da dünyanın en iyi 101 tane steakçisinin arasına girmiş bir yer 2023 yılında. Çok efsane bir yer. Gelirseniz falan hani güzel bir yemek yiyeceğim derseniz burada müthiş bir et yiyebilirsiniz. Ben şu an açlığım yok. Bu parayı da vermek de istemiyorum. Bu paraya daha iyi yerlerde başka şeyler yiyebilirim. Tekne turu falan da yapıyorlarmış suyun içerisinde. Manzara efsane. Arkadaşlar, bahsetmek istediğim bir konu da burası Medinat Cümeyrat dediğimiz yer. Yani Dubai'de yer alan lüks bir tatil köyü gibi bir şeymiş. Yani burada geleneksel Arap mimarisini bulabileceğimizden bahsedilmiş. Etrafa baktığımız zaman hani burası bir Arap mimarisiyle yapılmış gibi bir hava var. İşte burası sahili hemen sıfır. Burada gelip otelde kalabilirsiniz, AVM'de alışveriş yapabilirsiniz. Ya burada çeşitli etkinlikler yapılan bir kompleks bir yer düşünebilirsiniz. Efsane bir yer, havası falan iyi. Burj El Arab zaten karşıda görüyorsunuz. Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli. Bildiğim kadarıyla 3 milyar dolara yapılmıştı. Burada yemek yiyebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Dünyanın en iyi markalarını, şu Gucci'ler yanında halt yemiş arkadaşlar. Yani Balmain'lar falan filan var yani. Burada bazı yerler var böyle Bugatti markasıyla yapılmış inanılmaz böyle yerler var. Bugatti kalkmış, hani araba markası bildiğimiz Bugatti
burada bir tatil köyü gibi bir yer yapmış. Ha bakın karşıma neler çıktı. Burada baskıyı yapıyorlar ve akşam ışıkta da çok güzel yayınlanıyor. Amaç, for example this one, 1200 TL. Burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir dirhem 10 TL gibi hesaplayabilirsiniz. Yani burada ne görseniz, atıyorum 120 dinar mı? Hemen yanına bir sıfır koyun, 1200 TL. Böyle hesaplayabilirsiniz. Güzel yer yapmışlar arkadaşlar. Abi bir de içeride bir koku var, tamam mı? Müthiş bir koku ya. Gerçekten böyle değişik bir koku var böyle. Bu yani şeyde olduğunuzu anlıyorsunuz arkadaşlar. Bir Arap ülkesinde olduğunuzu anlıyorsunuz. Ama burayı şey gibi düşünmeyin. Evet, şeriatla yönetiliyor. Birçok kural var ama sadece kağıt üzerinde var. Kimsenin kimseye bir şey dediği yok. Burası aşırı değişik bir yer. Burayı diğer Arap ülkeleriyle kıyaslamayın. Adamlar burayı cennet haline getirmişler. Bunu yanlış yere gidiyormuşum. Şimdi uyardılar, thank you. Burada da şöyle bir şey var. Haha, sorry I don't know. Neyse, burayı büyük bir ticarethaneye çevirmişler. Çünkü adamlar anlamışlar ki petrol artık bitiyor. Petrol bittiği için bir şekilde gelir sağlamaları lazım. Ve adamlar bildiğiniz çölü yapay cennete çevirmişler. Yani buraya söylenebilecek en güzel kelime bu Dubai, Abu Dhabi, ikisinden bahsediyorum. Yapay bir cennet. Gerçekten yapay bir cennet. Arkadaşlar burada da hani böyle su içme yeri yapmışlar. Suyunuzu doldurabilirsiniz. Güzel. Dubai şöyle bir yer. Burası bildiğiniz üzere Arap Yarımadası'nda bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri toplam 7 tane emirlikten oluşuyor. Bu 7 emirliğin başkenti Abu Dhabi'dir. Dubai'yi herkes bir ülke falan sanıyor ama burası bir ülke değil. Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en büyük şehridir. Burada toplam 10 milyon insan yaşıyor. Burada yaşayan lokallere, yerellere emirati derler. Yani 10 milyon insan var. 10 milyon insanın sadece 1 milyonu emirati, yerel. Geri kalanları ise 9 milyon. 9 milyonun da yarısını Hindistanlılar oluşturuyor. Ve diğer göçmüş gelmiş insanlar, atıyorum Filipinlisi, Pakistanlısı, buna benzer bir sürü insan yaşıyor. Burada 2 tane komşusu var arkadaşlar. Suudi Arabistan ve Umman'dır. Yani buraya zaten Basra Körfezi'nden ben Irak'tan uçtum buraya geldim. Çok büyük bir ülke değil. Adamlar kafasını çalıştırıp çok güzel işler yapmışlar. Bundan dolayı kişi başı milli gelir 80 bin dolardan fazla. Türkiye'de kişi başı milli gelir 13 bin dolarken burada 80 bin dolar. İnanabiliyor musunuz? İnanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz. Adamlar hep yatırım yapmışlar. Sürekli yatırım yapmışlar. Ya gerçekten var ya, müthiş. Şimdi yine başka bir yere geldim. Burası bir restoran büyük ihtimalle de. Buradan da böyle yine bir resim falan alacağım. Bir de arkadaşlar ülkenin başında hani Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid vardır. Onun da bilgisini vereyim size. Buraya girdik ama buraya yasak mı değil mi bilmiyorum. Burası da farklı bir giriş kısmı. Dubai, Abu Dhabi, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin çoğu eskiden geçimlerini inci ve balık ticaretiyle yaparlarmış. Bundan sonra bakıyorlar ki petrol bulunuyor. Petrol bulunduktan sonra böyle 1960'ların başında falan petrol bulunduktan sonra adamlar her işi bırakıyorlar, petrole koşuyorlar. Sürekli yeni fabrikalar, yeni böyle şantiyeler, tesisler yapıyorlar. Parayı öyle buluyorlar. Bakın ışıklandırdılar Burj El Arab'ı. Orada yine bir gösteri başladı. Burada da böyle insanlar oturmuşlar güzelce. Yemeğini yiyorlar. Tabii çok pahalı arkadaşlar. Yani ben burada bir sandviç, bir kahve orta boy 530 lira falan ödedim. Ya burası için normal. Türkiye gibi kıyaslamayın. Gerçi Türkiye'de de hani çok da ucuz olduğunu düşünmüyorum yani. Thank you very much. Arkadaşlar işte böyle bir döner tarzı bir şey. Bir de böyle bir cappuccino aldım. Böyle şu manzarada. Burada Costa Coffee diye bir yer. Dünyaca ünlü biliyorsunuz. Böyle bir yerde buna ödemiş olduğum para 530 TL. Medinat Jumeirah dedikleri yer. Şöyle size kameraya çevirip de göstereyim. İnanılmaz. Yoktan var etmişler ya. Gerçekten adamlar yoktan var etmişler. Buralar hepsi çölmüş. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada böyle tarihi bir yer beklemeyin. Ne bileyim böyle 100 yıl, 200 yıl öncelik böyle bir bina, bir şeyler beklemeyin. Bilmiyorum, belki vardır da manzara da bu. Şöyle karşıya geçeceğim. İnşallah ceza meza yemeyiz. Efsane ya. Şurası da görüyorsunuz. Ya ismi tam şey diye geçiyor. Sauk Medinat Jumeirah diye geçiyor ama herkes Medinat Jumeirah diyor arkadaşlar. Çok güzel ya. Müthiş.
Yani adamlar bunu parayla yapmış arkadaşlar. Bu disiplin, bu çalışkanlık, bu inanılmaz bir durum ya. Adam kendi ülkesini resmen bir nevi cennete çevirmiş ya. Yapay veya değil arkadaşlar. Bu inanılmaz bir şey. Ya birçok ülke gördüm ben. Yani birçok başkent gördüm. Ne bileyim yani birçok YouTuber'ı izliyorum, takip ediyorum. Abi burası bu şatafat, bu zenginlik, bu temizlik böyle inanılmaz. Bu güvenlik. Zaten Dubai denildiği zaman arkadaşlar aklına gelir, lüks gelir, şatafat gelir, pahalı arabalar gelir. Böyle her şeyin sonu, eni gelir. Arkamızda gördüğümüz yer dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli. Hepsi suite odalar. Yani fiyatlarını ben bilmiyorum. Ben baktım internetten de uçuk arkadaşlar. Uçuk. Hele bir odası falan filan var böyle yatak falan içinde dönüyor. Ben videosunu bulursam buraya koyarım. İnanılmaz. Şimdi buradan Burj Khalifa'ya doğru gideceğim. Biraz da orada takılacağım. Hava güzel. Yani böyle bir 20-22 derece bir sıcaklık var. Kimisi böyle ince bir şey giyiyor uzun kollu. Bana gerek yok. Böyle bir takılıp gideceğim. Hadi oradan kaldığımız yerden devam ederiz. Şu anda dünyanın en büyük alışveriş merkezinin içerisindeyim. Burası müthiş. O kadar büyük ki anlatamam. Yani şu an sağımda Balmain var. Sol tarafımda Zara var. Ya böyle inanılmaz bir AVM yapmışlar. Adamlar burada ya buraya her markayı da koymuyorlarmış. Burada mesela bankamatikler var karşımda. Altın veren bankamatikler var. Ya değişik bir ülke. Bu kadar parayı, biznesi nasıl yapmışlar? Nasıl bu hale gelmişler? İnsan gerçekten inanamıyor. Çok ilginç. Ve buradaki fiyatların birçoğu vergi az olduğu için Türkiye'den de ucuz arkadaşlar. Böyle bir avantajı da var. O yüzden çoğu insan gelip alışverişini, işini, biznesini böyle yerlerde yapıyorlar. Yani bunların da en başında Birleşik Arap Emirlikleri çekiyor. Bir de burada Fashion Avenue denen bir yer var. Burası gerçekten markaların, yani en baba markaların, en pahalı ürünlerin olmuş olduğu yer. Şimdi akvaryuma doğru gidiyorum. Akvaryumu sizlere göstermek istiyorum. Yine bakın yine diyorum. Dünyanın en büyük akvaryumu. Şimdi ben burada video çekerken video çekmek yasak. İnşallah birisi bir şey demez. Şöyle döneyim. Bildiğim kadarıyla akvaryum şu sağ tarafta olması lazım. Daha önce gelmiştim. Bakın arkadaşlar sağ tarafta Louis Vuitton var. Sol tarafta Armani var. Öyle acayip bir yer. Ben şöyle kamerayı kendime çevireyim ki kendime doğru çektiğim zaman hani çok fazla bir şey diyemezler ama karşı tarafa direkt çektiğim zaman gelip elimden kamerayı alırlar. Yani birçok kişi yasak olduğunu falan söylüyordu. Zaten bu ülke inanılmaz arkadaşlar. Yani böyle büyük cezalar var. Çok büyük. Yani ben İlk duyduğumda çok şaşırmıştım ya. Yani bazı cezalar var milyonlu falanmış. Yani böyle kirli arabayla takılamazsınız. Üstünüzün başınızın bile temiz olması lazım. Yani yoksa burada sıkıntı yani arkadaşlar. Gelip birisi uyarabilir. Şöyle bakar mısınız? 1200'den fazla marka var. 1200'den fazla. Yani burayı mutlaka gelip görmeniz lazım ya. Sırf şu Burj Khalifa, Dubai Mall ve su şovu var arkadaşlar. Gösteri yapılıyor burada. Burada yapılan gösteri de dünyanın en büyük su gösterisi. Birazdan o videolarda izleyeceksiniz. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Ben daha önce gelmiştim. Kameram falan yoktu. Videolar falan çekmiştim ama çok istediğim gibi olmamıştı. O yüzden hiç YouTube'a bile koymadım. Şimdi tekrardan çekeceğim. Göreceksiniz. Müthiş. Arkadaşlar işte karşınızda dünyanın en büyük akvaryumu. Kalabalığı görüyor musunuz? Yani müthiş. ...10 milyon litrelik su kapasitesine sahip arkadaşlar. 10 milyon litre. Düşünebiliyor musunuz? İçerisinde de araştırmalarıma göre 33 bin tane deniz canlısı var. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Müthiş. Devasa. Evet arkadaşlar işte burada karşınızda dünyanın en büyük akvaryumu. 33 bin tane canlı var. 51 milyon litrelik su kapasitesine sahip. Buyurun bakın. Arkadaşlar yani çok büyük, gerçekten çok büyük. Kamera almıyor. Yani şu anda geniş lensi taktım. Yine de almıyor abi, yetmiyor ya. Abi kaç? 33 bin çeşit balık var diyorlar içinde arkadaşlar. 33 bin çeşit, inanılmaz. İşte bu yüzden Dubai arkadaşlar. Bu yüzden insanlar buraya geliyor. Dostlar bir de
Dubai'ye gelirseniz Dubai Mall'un içerisinde şelale var. Efsane yapmışlar. Çok şahane, çok güzel. Ya buradan mutlaka resminizi, videonuzu alın. Akıl işi değil ya. Adamlarda gerçekten vizyon var. Keşke bizde de böyle bir şeyler yapılsa. Dubai Mall gibi. İçinde böyle değişik değişik şeyler olsa. Çok farklı, çok. Evet, şu anda Burj Khalifa'nın olduğu yere geldim arkadaşlar. Kalabalığa bakar mısınız? İnanılmaz. Said Aziz, yura qolinglar qolib ketamiz hozir. İşte karşınızda 828 metrelik Burj Khalifa arkadaşlar. Dünyanın en büyük binası. Acayip. Her yarım saatte bir su gösterisi oluyor. Bakar mısınız? İnanılmaz değil mi? Herkes donmuş gibi şovu izledi. Şimdi de bir boşluk verecekler. Yarım saat sonra bir daha şov başlayacak. Birazdan şovu izleyeceksiniz. Müthiş bir şov yapılıyor burada. Dünyanın en çok turist çeken yerlerinden bir tanesindeyiz arkadaşlar. Yani şu şov bedava. Şöyle bir ortamda takılmak bedava. Metro ile ucuza bile gelebilirsiniz buraya. Pahalı takılmak isteyenler pahalı da takılabilir. Ama genelde burada insanlar metro ile takılıyor. Ben araba kiraladım. Yani trafik yok değil. Trafik oluyor. Ama öyle bizim Adana'daki, İstanbul'daki gibi değil. Arkadaşlar şu ortam müthiş ya. Dünyanın en büyük AVM'sinde, dünyanın en büyük akvaryumunda, dünyanın en büyük binasında, dünyanın en büyük su gösterisinde sizlerle beraberiz arkadaşlar. İsterseniz burada gelip böyle tekne kiralayıp da gezebilirsiniz. Emaar dediğimizde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü diyebiliriz. Birçok yeri yapanlar onlar. İşte Burj Khalifa'de arkadaşlar 828 metredir. Yani 163 katlı oluyor arkadaşlar. 2004 yılında başlamışlar yapmaya. 2010 yılında tamamlamışlar. Burayı yapan adamın ismi de Adrian Smith denen bir adam. Bunu da böyle bir çöl bitkisine benzetmişler. Ondan esinlenip yapmışlar. İnanılmaz bir şey. Ya bunu bir otel, rezidans, birçok amaçlı bir bina gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz. Şimdi şöyle bir bilgi de var. Burayı yaparken Dubai'de para bitiyor ve Dubai'de para bittikten sonra Abu Dhabi şeyhinin yanına gidiyorlar ve ondan para istiyorlar borç. Adam da diyor ki ben size para vereceğim, siz bu binayı tamamlayacaksınız, sıkıntı yok ama onun için bu binaya benim oğlumun ismini vermeniz lazım diyorlar. Ondan sonra bu binanın ismi Burj Khalifa oluyor. Böyle de bir hikayesi var. Evet arkadaşlar, şu anda şov başlıyor. Önce böyle bir duman gibi bir şey verildi. Anlamadım yani tam olarak. Daha önce ben bunu görmemiştim. Daha önceki geldiğimde. Herhalde bazı şeylerde değişiklikler yaptılar. Sessizlik oldu. Bir müzik çalacak. Bakalım bu sefer neyi seçtiler. Sırf şu şov için bile gelinir buraya yani. Think
Dostlar şov bitti. Şimdi şöyle Burj Khalifa'ya doğru gidiyorum. Giderken de sizlere etrafı göstereyim dedim. Yine kamerayı çevirmiyorum ki yani insanlar yanlış anlayıp şikayet falan etmesinler. Burada başım ağrısını istemiyorum. Burada şöyle bir durum var. Çok fazla Türk mutfağı var ve yalan doğru 100 binden fazla Türk yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çoğunluğu Dubai olmak üzere 100 binden fazla Türk yaşıyor. Şimdi şöyle size göstereyim. Mesela Hafız Mustafa. Bakın hemen sağında ilk. Hiç bak daha yeni gördüm. Ondan sonra CZN Burak'ın yeri şu ileride. Daha önce geldiğimde orada yemiştim. Şu yukarıdaki mekanlar %90'ı Türk arkadaşlar. Türk restoran sahibi Dubai'de çok fazla var. Gelirseniz yemek konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olayım. İşte size bahsetmiş olduğum o devasa yapı. Dubai'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli eseri. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin en sevmediği ülke ya da ikisi birbirine rakip olan ülke Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da kafaya takmış. Bunlar çok iyi para kazandıkları için turizmden. Onlar da sürekli orada kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Yeni kurallar çıkarıyorlar. İşte dediler ki işte biz şurayı turizme çeviriyoruz. Turizm cenneti olacak burası. Bir ton yatırım yapıyorlar. Devlet büyük bir fon ayırmış oraya. Böyle acayip bir rekabet var. Tabii şu anda dünyada Dubai ile yarışacak hiçbir ülke yok. Ya bu adamlar güvenlik anlamında, temizlik anlamında, kalite anlamında ve şov anlamında. Yani gelirseniz beğenmeme şansınız çok zor. Suudi Arabistan ne diyor biliyor musunuz? 2 tane bina yapacağım. Bir tanesi 1000 metre, ikincisi de 2000 metre yüksekliğinde olacak. Bunu duyan Birleşik Arap Emirlikleri de hemen demiş ki tamam abi sen yapmaya başla. Ben de hemen temelini atıyorum. Senin yaptığın daha yükseğini yapacağım. Şöyle buyurun bakın. Arkadaşlar kameraya geniş lens taktığım halde böyle. Yoksa girmiyor. Arkadaşlar bunun bilet satın alıyorsunuz. Tepesine çıkıp aşağıyı falan izleyebiliyorsunuz. 125. ve 144. katlara var. İkisinin bilet ücreti tabii ayrı. Bilmiyorum ben baktım giden arkadaşlara, YouTuber'ları falan izledim. Öyle çok bir esprisi olmadığı için girmek istemedim. Ama yine de belli olmaz. Belki gelince girebilirim. Yarın öbürsü gün. Arkadaşlar burada gölde tur yapabilmek için 68 dirhem ödemeniz gerekiyor. O da 680 lira civarında bir para yapıyor. Bilginiz olsun. Ha ben buraya gelmişken işte burada şöyle teknede de gezeyim, bir hatıram olsun diyorsanız, görmek istiyorsanız da yapabilirsiniz. Yani burada 500 lira, 600 lira, 1000 lira para değil arkadaşlar. Burada yani yürürken zaten o parayı harcıyorsunuz yani. Müthiş bir yer. İnanılmaz. Adamlar çok kaliteli yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten her yerinden kalite akıyor. Müthiş. Bakın şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bu ülke normalde şeriat ülkesi, tamam mı? Burada şort giyen, mini etek giyen, askılı giyen, kim nasıl giyinmek istiyorsa giyinebiliyor. Böyle kimsenin kimseye karıştığı, kimsenin kimseye dokunduğu bir yeri yok. Adamlar aşmışlar. Geliyorsun hani bazı ülkelerde gittiğin zaman 50 tane muhabbet yapıyorlar. Sıkıntı yaratıyorlar size. Ama burada öyle bir şey yok. Hele burada en önemli olaylardan bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikli birisiyle, lokal birisiyle yani Emirati birisiyle tartışmaya girmeyin arkadaşlar. Olur da burada bir problem yaşarsanız başınıza çok büyük şeyler gelebilir. O adamlar, Emiratiler her türlü haklılar. Ne olursa olsun. Adam gelsin sana çarpsın yine o adam haklı. Burası onların ülkesi. Türkiye gibi değil. Zaten bu adamlar çalışmıyorlar. Bu adamları burada görmek çok zor. Bu adamlar zaten kendilerini izole etmişler. Ben Abu Dhabi'de takılırken iyi bir yerde takılıyordum. Orada bir abi vardı sağ olsun. Yani beni aralarına falan soktu. Çok ayrı kafa. Çok değişik yaşıyorlar. Yani aralarına takıldım birkaç gün. Tabii aralarına derken şöyle diyeyim. Bulunmuş olduğumuz ortamda varlardı. Bir de ben bir eğitim almıştım. Eğitimde de bir arkadaş vardı. O da yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin başka bir şehri var. İsmi de neydi ya? Şarjah olması lazım. Evet. Oralı. Hatta onunla da bugün kontağa geçtim de sana ulaşacağım falan filan dedi. Şu an işteymiş, çalışıyormuş. Ama devlet firmasında çalışıyor arkadaşlar. Öyle boş yerde çalışmıyorlar. Adam 15 gün yatıyor, 15 gün çalışıyor. Böyle almış olduğu paralar inanılmaz. Bu adam çalışmasa bile aylık yalan doğru 25-30 bin dolar devlet bunlara ödüyor. Yok gaz parası, yok işte şu vergisi,
yok elektrik parası, yok bilmem ne. Hiç bunların hiçbir şekilde para ödediği yok. Çünkü bu adamlar zaten buralı. Ve şöyle bir durum varmış. Abu Dhabi buranın başkenti ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten kişi Abu Dhabi'de oturuyor. Eğer o adamla görüşmek isterseniz o adamın sarayı veya yaşamış olduğu yer diyeyim. Oraya gidiyorsunuz kapıya. Selamünaleyküm, aleykümselam, merhaba ben geldim. Ben işte şeyhle görüşmek istiyorum. Not alıyorlar sizin başvurunuzu. Atıyorum sizi arıyorlar 2 gün sonra. Tamam işte haftaya şu gün gelin görüştüreceğiz sizi. Ya adamla görüşme imkanınız bile oluyormuş. Bunu da bana bir taksici söyledi. Yani zamanım olursa denk gelirse bunu da yapacağım. Ya adam böyle bir şey. Adamı normal trafikte giderken de görebiliyorsunuz. Normal böyle Nissan Petrol eski model. Yani çok yeni değil. Böyle 2010-2015 model bir arabayla falan takılıyormuş. Adamın para ihtiyacı yok. Adamın seçim derdi yok. Bundan dolayı bu adamların yani gelecek kaygısı yok. Seçim muhabbeti yok. Bilmem ne muhabbeti yok. Adamlar konuyu aşmışlar arkadaşlar. Bizim ülkedeki gibi değil veya birçok ülkedeki gibi değil. Başkan kim belli. Bundan sonraki başkan kim belli. Her şey belli. Seçim falan yok. Ondan dolayı adamlar kafasına göre takılıyorlar. Herkes keyfine göre. Çok güzel yapmışlar ya. Şu temizliğe bakar mısınız arkadaşlar? Resmen buraları bildiğiniz yıkamışlar. Yani böyle silme falan değil ha. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Hala aklım almıyor. Adamlar ya burayı bildiğin yoktan var etti ya. Adamlar burayı yoktan var etti. Böyle bir şey olamaz. Yani düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Ya bu vizyon meselesi arkadaşlar. Gerçekten vizyon meselesi. Yoksa vizyonsuz bir adam, birçok ülke var. Ne hale geldi? Bu adamlara helal olsun. Tebrik etmek lazım. Ya dünyanın hemen hemen her yerinden insan var ya. Sırf şu ışık şovu, sırf şu binayı görmek için, sırf şu Dubai Mall'a girmek için. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel. Yani tebrik etmekten başka hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Tebrik etmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Yüksek bir yer yapmışlar. İnsanlar gelip buradan izleyebiliyorlar etrafı komple. Ortası gibi diyebiliriz. İşte şu taraf görmüş olduğunuz yerler Dubai Mall, alışveriş merkezi. Böyle suyun etrafında komple görebiliyorsunuz. Binalar. Çok güzel ya. İnsanlar burada tertemiz. Temizliği görebiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten akıl almıyor. İnanılmaz yapmışlar. Düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum ya. Şu anda arkamda duran Burç Khalife dünyanın en uzun binası. 828 metre ve tam 164 kattan oluşmakta arkadaşlar. 124. 125. ve 164. katlarına çıkabilirsiniz. Tabi bunlar için bir ücret ödemeniz lazım. Yaklaşık 120-130 dolar bir civarında bir şeyler olması lazım. Yine bakarım buraya, ekrana yazarım. Ve şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Olur da Dubai'ye yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelmek isterseniz sadece Dubai için gelmeyin. Abu Dhabi için de gelin. Eğer benim zamanım olursa, fırsatım olursa sizler için Abu Dhabi'ye tekrar gideceğim. Abu Dhabi'yi de çekeceğim. Abu Dhabi de çok güzel. Yani gelmişken mutlaka bu iki şehri görün. Orada da dünyanın 3. en büyük camisi olması gerekiyor. Şeyh Zayed Camii. İşte 40 bin kişilik bir kapasitesi var. İran halısı yaptırılmış. Dünyanın en büyük halısı. Böyle acayip bir olay. Burç Khalife'de şu anda ışık şovu başladı. Şimdi de size insanların sürekli gelip video çektirdiği, resim çektirdiği bir yer var. Orayı göstereceğim. Bilmiyorum beklemeye değer mi değmez mi de. Orada sürekli böyle bir kalabalık oluyor. Sürekli böyle 30-40 kişi oluyor. Şu anda da hatta karşımda var, insanlar falan bekliyorlar. Bilmiyorum beklemeye değer mi de. Bence çok da önemli değil. Ama bazen insanlar illa orada resim çektireceğim diyor. Çektiriyorlar. Buyurun size göstereyim. Yine kalabalık. Geçen geldiğimde çok daha kalabalıktı. Burada böyle insanlar Burç Khalife'yi arkasına alıyor. Güzel bir alan yapmışlar. Böyle insanlar bekliyor. Efsane bir yer. Çok güzel.
Tertemiz arkadaşlar. Buyurun bakın. İnanılmaz. Yine böyle bir fotoğraf çekme yeri yapmışlar. Güvenlik hemen gelip insanları uyardı. Çıkın dedi buradan. Hurma ağaçlarımız sol tarafta. Burada da böyle bir at. Evet, değişik bir at heykeli yapmışlar. We are working to... Buraya şey diyor arkadaşlar, burada çalışma yapıldığı için giriş yasak. Ama çok güzel. Efsane. Ben çok seviyorum. Tatil için falan gelinmeli. Ama yine de şunu unutmayın. Burası yapay cennet. Gerçek cennete gitmek istiyorsanız Tayland, işte Sri Lanka, hani Bali'ye ben daha gitmedim. Kısmet olursa gideceğim. Böyle yerlere gitmek lazım. Hem ucuz hem daha çok saf insan görüyorsunuz. Buradaki gibi değil. Yani benim her zaman için tercihim, ilk tercihim. Tabii ki buralara da gelip görmek lazım arkadaşlar. Ama asıl olay o Tayland gibi doğal yerlerde oraları tercih etmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yine herkes farklı düşünebilir. Çok normal. Keşke zamanım olsa da buradan sonra da direkt çıkıp Tayland'a gidebilsem. Orada gerçekten müthiş bir samimiyet, müthiş bir saygı, müthiş bir yemek lezzetleri ve inanılmaz ucuz arkadaşlar. Ya orada bir motor kiralıyorsun 250-300 TL günlük. Gezebildiğin kadar abicim ya. Yani değişik plajlar, değişik meyveler, değişik ortamlar, inanılmaz. Gerçekten zamanı olan insan ne yapıp ne edip gitmesi lazım. Benim gözümde Tayland buraya bin çeker. Ben şu arabayı bulayım arkadaşlar.